Çok sıcak ya. Pahalı. Çekilir rengi. Vallahi iyisin. Yakup Çetin bu da şey. Yakup Bey hoş geldin. Hoş bulduk genelde. Nasıl iyisin? İyi Allah aşkına. Şu gözlükleri bana hediye etsene ya. Senin canın sağ olsun. Sana gözlük Adamsın helal ya. olsun. Bu şey biliyor musun? O beni Kayınço bu. Kayınço. Seydan'ın kayınçosu. Enişte kayıp birbirinden hain Şeker enişte. atıyorum. Değil mi? Aynen. Yakup şeker atıyor mu? Efendim abi? Zemler var içinde. Tamam. Şuna katın da kontrol var. Benim de pilav var, şuna bakın. Bu misafir gelmişti. Siz geldiniz de pilav ayrı. Ustam ellerine sağlık. Allah olsun. Şefim ne düşünüyorsun? Pilavımız Şuna tutacak pilav. organik köy pilavı. Düğün Köy pilavı. Oh işte en güzeli işte bu. Aynen öyle. Yufkanın içinde olacak. Baba baba. Teyzem işi biliyor vallahi. Aynen öyle. Hadi yiyelim ya. Yakup abi nasılsın? İyi Allah'a şükür. Şefim seni gördük daha iyi olduk. Abi pilav olur da biz olmaz mıyız? Yani. Pilavsız biz olmaz. Şef şampiyonası mı diyelim artık? Dayılarım bizden usta. Biz onlardan öğrenmeye geldik. Yayılmaya geldik Allah nasip ederse. Gençler. Oraya oturuverelim abi. Kaşık aldım. Bana şurada kaşık da var. علينا من المسلمين آمين نعمتي جلال الله bereketi halilullah şefaati ya Resulallah. Yesin ruhu için, bakide kalanların sıhhat ve selamet için, soframızın bereketi için ve bilhassa Allah rızası için lillahi teala'l Fatiha. Abi buyur. Allah'ım. İkinci baskı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Bir de yufka olacağı ki yeme de yanında yat. Köyün çıkışında babama bıttı derlerdi abi. Bıttı mı? Evet. Cübürün evinin üstünde hemen. Cihan var koyuncu. Onların evinin üstünde. Şu an kimse yok diye çıkarmadı. Yaka mı derler? Yok ya köyün üstünde hemen ikinci ev ya yoldan. Köyün girişinde ikinci ev. Araba, hükümetin evinin orada değil mi ya? Hükümetin evini geçiyor mu? Yok. Cihan koyuncu var ya. Onların evinin hemen üstünde. İkinci ev. Yakup abi, biz de asıl İstanbul'dayız biz yani burada değiliz yani. Merhaba arkadaşlar. Gezginin rotasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra misafirimiz var. Abi şöyle ilerlemeden bir tanışalım. Merhabalar. İsmim Osman Keser. İstanbul'dan giriyoruz. YouTube kanalını. Evet, Gezginin rotasına ziyarete geldik. Bayramşehir'le memleketimize geldik. Aynı köylüyüz zaten. Gelmişken görüşelim dedik. Aynen. Senin kendinin de YouTube kanalı var abi. Yapmaya çalışıyoruz öyle bir hayata Yani. dair anılarım diye biz kendi bahçemde günlük yaşantılarımızı tavuklarla, arılarla bahçeye dayalı bu şekilde çekimler yapıyoruz evet. Abinin kanalını yani bağlantıya bırakacağım, açıklamaya bırakacağım. Takip edebilirsiniz. Gerçekten görsel anlamda olsun yaptıklarıyla tam istediğimiz ortam bizim burada dahilinde yapmak istediğimiz ama bizim o imkanlarımız yok. Yani gerçekten güzel bir ortamım var abi.
Neyse buyurun seyredelim. Muhabbetimize davinde devam. Sen de güzel çalışmalar yaptın. Senin burada yani güzel ama tabii bu şeyler emek isteyen işler biraz. Aynen abi. Emek. Zaman ayıracaksın. Sen çalışıyorsun aynı zamanda. Boş bulursa geliyorsun buraya. Aynen. O Biz emekli adamız. Biz yani bahçe merakı biraz da var bizde. Yıllardır zaten ben İstanbul'da köy yaşantısı yaşamaya çalışıyorum. Yani yaz boyunca çalıştığım günlerde de yazın mesela 3 ay oturuyorduk. Hafta sonları gidiyorduk. Nispeten tabii. Şimdi devamlı her gün olmakla bir haftada gitmekle işte olmuyor. biz haftada bir gün olduğumuz için İlk günlerde yoğun iş temposundan gidemiyoruz. Hafta sonları bir gidiyorduk. Akşama kadar bahçeyi toparlıyoruz. Otunu, motunu, her şeyini yapıyoruz. Bir hafta sonra gittiğin zaman bahçeyi tanıyamıyorsun otları. Ya diyoruz, biz bunu başka bir yere mi geldik acaba? aynen abi. Yani günlük yemek istiyoruz. Şimdi biz geldik buraya bir haftalığına. Gittiğimiz zaman yine aynı. Her taraf ot içinde olacak. Sağ olsun ilgilenenler, sulayanlar oluyor da bakıyorlar tavuklarımıza, şeylerimize. Dediğim gibi her gün bir yemektir yani. Toprak ulaşmak emek. Aynen öyle. Şuradan gideceğiz abi. Tamam. Şöyle. Bak ya, devam saati noktaları olduğu için. Aynen abi. Şimdi buralar eskinin bağları zaten. Evet. Baksana armutlar kurumuş. Bakım olmayacak işte emek abi. Biraz önce dediğim gibi. Bir zamanlar buralarda kim bilir neler yetişiyordu abi. İşte Bu dağlar hep üzüm bağları, armut, elma. yukarıda bir ev yıkağı var. Evet. Onun şırağınat dediğimiz işte üzüm kaynattıkları yeri duruyor abi. Evet. Betondan sapasağlam duruyor yani düşün. Ciddi emek verilmiş buralara da işte. Ya eskilerden rahmetli evlerimizde de bu tepede olsun, bu Gepeze taraflarından yollara böyle gelirlermiş abi üzüm katırlarla eşekler üzüm çekerlermiş. Yollarda böyle hani o zamanın fakirler mi diyelim daha şey yani muhtaç insanlar yollarda böyle üzüm dağıtırlarmış. O kadar şeymiş yani buralarda dağlardan mahsul kaldırıyorlarmış. Küpe küpe abi. Tabii. Eski fotoğraflar var ya yayınladığımız. Evet. Ya bu dağlar verimli. Baktın şu an hep çorak gözüküyor ama. İşledin miydi Bakarsan altına? bakmasan daha demişler ya. Aynen bak abi. Bak. Hep ara ara gösteririm bak. Evet. Görüyor musun? Kendi başına. Bunlar her sene çıkıyor. Sonra 8. 9. aydan sonra kuraklıkla beraber tekrar kuruyup tekrar bir daha çıkıyor. Şimdi hem öyle bir de hayvanlar burada yayıldığı için İşte onu kopardığı zaman ne olur? Kök devamlı toprakta yaş. O koruma altına alınsa, bir sulansa, çapalansa, işte hayvanlar mesela onu şey yapmasa yani çok güzel verimli olur. kepçe yukarıdan geldi abi. Şuradan indirmeye çalıştım şu tarafa. Şöyle göstersem şuradan yandan ineceğiydi. Biraz eğim fazla olunca kaydırı verdi geçerken. O duvarları babam yıkılan yerleri olduğu gibi tekrardan yapmış yani. Yani bazı onlar nasıl yıkılanlar ama sen demesen bile o gelir. Aynen. Eski ustalar. Ama yaptığı için yoksulluk yapıyor. Aynen abi. Onlardan seyrediyoruz. Severek aşkla yapıyor. Bayram 4.'sünü oturuyoruz şu biraderle. Erkan Taşanlar'ın balkonunda. Karşı dedim ben Yakupların evi hangisi dedim halle. Tam nokta atışsızın yeri bilmiyorum ben evi. Dedi şöyle de bir göz gezdir dedi. Bak dedi ustanın evini de bilmen lazım. Hangisinde ustalık vardı görmen lazım dedi. Baktım şöyle gerçekten şöyle ince bir baktım şöyle. Suvalı ev dışı böyle. Adam dedi gerçekten dedi usta dedi ya bu sanatkar adam. Abi seviyor. Böyle sıvası yani. Seviyor. Uzaktan Oo. oluyor. Ostan patatesler kurumuş. Valla. Rumpayı yaptırmadın mı? Abi yaptırmadım. Herhalde coltası şey oldu. Ha. Patladı mı ne oldu? Şey yapmadım. Şimdi burası sert oluyor havalar. Birisi zorlamış. O şekilde patlattı. Donluyken vurduysa. Hiç çobanlardan birisi geldiyse. Burayı bir sulamak lazım. Oo. İşte bunlar abi çok şey ister. İşte aynen öyle. Ondan dolayı şeye yönelemedim abi. O ağaçla kaldık.
Nasipse. Kuyumuza baksana. Kaçıncı sekiyeye kadar indi. Bakalım bakayım. Havalar ısınıyor. Şu an o Birden de ışıktan. 2 4 5 5'e inmiş. Kaç 5'e basamak burası? Abi valla basamak sayısını bilmiyorum. Toplamda 6 metre. 6 metrenin neredeyse 3 metresi gitmiş. 3 metrelik bir su var yani. Yarısı gitti yani. Yarısı gitti. O yüzden güvenemediğim için işte Havalar ısınıyor. Kısa sürede gider. evet çiçekler büyümemiş. Bak işte o çilekler Sen- direnmeye çalışıyor kendilerine. Aslında olacak ama burada işte toprak taşlı, sert toprak. İşte biraz böyle daha yumuşak kuru bir toprak olsa o kollarını atar kendinden. Susuz da olur ama tabii meyve verimi o kadar olmaz ama serpilirler. Yine de bak onlar kendi mücadele veriyorlar. İşte bırakıverdik doğal. Ben sana yapıyla. yorumlarda dediğim gibi şöyle yani böyle bayıra değil de desteklemen lazım ki böyle kökünü nemini topraktan daha fazla sağlasın. Şey yapsın yani. İnşallah şu ağaçları bir tutturalım da. Şimdi naylona bile koymak çok fark eder Yakup. Şunu naylon örtüsünü al sen. Çünkü kapalı ya altı sürekli. Nem tutuyor mu? Tabii nem naylon bile. Ya suladığın zaman kolay kolay şey yapıyor. Şimdi böyle çok açıkta yüzey kuruduğu zaman çok buharlaşıp gidiyor. Gidelim mi aşağı? Gidelim. Şöyle bir sıkıntı hasıl Büyük oldu. ustanın evine Bakalım. ustalığını yakından görelim. Evet arkadaşlar merhabalar. Şu an eve geldik Yakup kardeşimizin daha evindeyiz. Muhabbet ediyoruz, oturuyoruz. Tabi arka planda da biz biraz muhabbet ettik. Aynen abi. Valla Çok şirin bir küçük ev olmasına rağmen şirin sobada her şeyde birbirine uymuş. kusura bakma. Lambalar, her şey, Bu- kitaplıklar şahane. Şey anlamında ilaçlama olayıyla biz bayağıdır evin içinde girmiyoruz yani dışarıda iş yapıp öyle vakit Ya geçiriyoruz. işte zaten yaz günü pek evde oturulmaz. Gölge daha dışarıda daha şey tercih edilir tabii de. Ev Kitaplarımız var da şirin, yerli küçük ve şirin güzel yani evet. İzavra, Evet, Bozkır güzel. diliyle, Evet. kültür diliyle Bozkır. Çok güzel. Yerli ve genel anlamda kitaplarımız var. Doğal taş. Okuma. Şunu kireç bulmasam fikrimce bilmiyorum tabii ama doğal taş gibi. Kayanın özelliği Aynen. güzel. Yani Şömine, şömine de orada. bazı şeyler, yorumlar Allah razı olsun sen de devamlı bizi Evet. yönlendiriyor. Şimdi siz yorum yaptığınızda biz o olayı bitirmiş oluyoruz ya. Dönüşü olmuyor yani bazı şeylerde. Bu noktada olsun. Evet. Bazı şeylerde mesela şununla ilgili Evet. ben bunu dedim burayı dedim öyle taşı kaldıramayacağız. Evet. Bayağı büyük. Biz burayı sedir yapalım. Oturalım. Evet. Yani şöyle yaslan abi rahat et. Şöyle rahat oturalım. Evet. Şimdi bunu dedim kullanışlı bir hale getirelim. Sedir olarak kullanalım dedik. Bu şekilde yaptık. Sonra takipçilerimizden Allah razı olsun bir ablamız gelmişti. Yorum yazmış. Ya demiş orayı demiş tahtadan yapsaydınız da demiş sediri demiş. Evet. Altını da malzeme olmasa. Okudum ben de okudum. Yorumlar O- sürekli takip ediyorum. Çok güzel fikir. Yani gerçekten Şuradaki ama kaba eşeği bayağı iş alırdı işte- tabii. İş işten geçmiş oldu yani. Doğru. Gerçekten öyle. Çekim yaparken bayağı bir şey yapıyoruz. Bir şey deneyim yaptık sıra dediğimden şu yapıyorsun, eksiklerini fark Aynen. ediyorsun. Aynen. Yani güzel. Mesela bak şu o kadar şimdi kamera görmüyor ama sobanın altındaki O dönem ağaçlar otantik bir görüntü çok güzel. kışa hazırlık Ya diyelim şimdi artık. büyüklükten şey değil yani ufak gönüllerin sığdığı yere ne derler yani öyle bir Gönül söz. sırrında her şeysi var. Evet, her şeysi var yani. Güzel bak ne güzel orada kaktüs büyümüş cam önünde. Güzel sobanın orada, şöminenin orada. İnşallah. Ufak ama güzel, kullanışlı. Tabii şurada dediğin gibi şu o ayak altındaki Malzemeler fazla kullanabiliriz. malzemeyi evet burada güzel olabilirdi. Ha yine yapılabilir zaman bulursan şey değil beton attın mı buraya? Beton. Beton olduğu için Ya kırılır bir şekilde yapmak istersen tabii işte değer mi işte bir de onu. işte. Sen tabii kalmazsın daha bununla. Burayı artık sen daha Yavaş yavaş. yavaş daha burayı geliştirirsin. Günden güne Yani geliştirir. güzel yaptın onu kepçeyle düzenledin, şey yaptın, ağaçlar diktin. Ora Bu zamanla değil tabii. Sen zaten fırsat buldukça buraya geldiğin için işte. Ya şöyle. biraz zaman alır yani düzenlemek evet. Abilerimiz, ablalarımız olsun, takipçilerimiz işte şöyle yapalım, şöyle yapsam, böyle yapsam diyor. Evet.
senin de dediğin gibi biz işte işten, aileden Evet. fırsat buldukça yani sonuçta çekirdek aile var, çocuk büyütüyoruz işte falan işin yoğunluğu Yeni var. çocuğun da tam Aynen. hayırlı olsun tabii bizim Allah razı şeyden de olsun söyledi ama bir de yüzde Allah razı olsun. şey yapmadığım için. Öyle olunca şimdi Allah razı olsun. fırsat buldukça geliyorum. Geldiğimde de onu mu yapsam bunu mu yapsam bazen de geliyorsun. Yani şimdi gerçekten buranın en güzel yanı şu. Tüm yorgunluğu atıyor ya. Evet. Yani stres atma için geliyorsun. Aynen. Hiçbir şeyde yapasın gelmiyor. Bazen geliyorum oturuyorsun. İşte bahçeyi suluyorsun. Şurayı düzeltiyorsun. Bir iki çay içiyorsun. Muhabbet ediyorsun gidiyorsun. Ya O- şuradan oksijenin sözün kes, şuranın bir oksijenin yani bir havasını teneffüs ettikten sonra zaten şurada bir bardak çay, bir bardak su bile yani içsen sana o günün yorgunluğunu atar yani. Şurada Aynen. gerçekten öyle yani fırsat yani uzak bir yerde değil, yakın. Zaten çok bir zaman arabayla geliyorsun, bir de yürüyorsun. İşte. Öyle çok ulaşılmayacak bir yer değil. Benim Güzel bir konsept- yer. Şehirden uzak, şehire yakın. Şehrin içinde bir yer. Baktığında şehirden çok uzakta dağ canım, başında gibi doğru. ama şehire de yakın Şu öyle an bir şey baktığı zaman olsa. dağlardan başka bizim köy aşağı çukurun içinde tek tük şurayı Aynen. görürsen yamaçlarda. Aynen. Baktığın zaman her tarafın dağ gördüğün gibi. Evet. Abi senden ne bahsedelim şimdi. Şu anda çekimi iki kanaldan ortak yapıyoruz. Evet. Hem abim yapıyor hem ben yapıyorum Evet. nasipse. Şimdi abimin de kanalı var. Evet. Yani Şimdi tabii senin takipçilerin beni bilmeyebilir. yorumlarda da yazıyorsun. Evet, ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Ben de işte hobi bahçesi var, kendi bahçemde. Emekliyim, zaman öldürüyoruz yani. Tavuklarım, arılarım var işte öyle. Hobi bahçeliği yapıyorum. Sebze, meyve, her türlü şey arılarımla birlikte öyle. Elimizden geldiği kadar yıllarca benim bu bir şeyim yani, hobim yani. Seviyorum, Abi. severek de yaptım. Zaten insanın Aynen. içinde olursa bir şey, Daha güzel. olur. yoksa yani mümkün değil yani. Bir insana para versen şunu yap desen içinde Yapmaz. yoksa zaten Yani. yaptığı işten şey olmaz. Ha, bir de hayırlı şöyle bir olur, şey. ne şey ne. Biz kendimiz bunu şey yapamıyoruz tabii. İnsan yaptıkça kendi eksini görüyor yaptıkça. Biraz öyle dedin ya biz işten geçiyor dedin ya. Ya insan bir şey yaptıkça daha güzelleşiyor. Eksini fark ettikçe Tabii tabii. bir dahaki başka şeyler daha güzel yapıyor. Yani Temel güzelleşiyor. taşlarını biz çıkarttık babamla beraber. Yani ilk başta babamı ikna edinceye kadar zaten Evet. karşıdan da karşı dağdan sırtımızda taş getirdik. Yani taş şurada getirdik. Yani. temelden alalım diyorsun. Ben tabii bakıyorum bak bu sizin temellerin burada yakın diyor baba diyor. Sonra diyor oraya ilave ederiz diyorsun. Baban tabii Yok dedi. şimdi şöyle eskinin adamı şöyle acaba komşum bir laf der mi benim o temelime taş yani onu da istinaden düşünüyor. Halbuki burada öyle O kimsenin temeli şu yapan an bu. evet yapan da bu. Kimse gelip gittiğinde de değil. Kepçenin girdiği yeri abi. Daha bir aşağılardan. baktım. Farkında değilim yani. Temel açılmıştı ama Hemen yapmış geldiğinde. öyle bir yapmış ki yani temel sanki hiç bozulmamış. Oldu. Evet. O da profesyonel yapıyor. Yani buralar devamlı gidiyor yani. O süreçte işte daha karşıdan taş getirdik. Evet. Yavaş yavaş. Yo, Abi çok güzel çamur sıvası yapıyor. Çok iyi. Şöyle söyleyeyim. Ustalı güzel. senin çekimleri olsun şeyler olsun. Yaptığın ortamlar. Bizim şu anki o ortamımız eskinin ileri yaşlar bilir. Bizim çocukluğumuzda da var. Cinali Evet. çizimleri vardı. Okullarda onları okurduk. Bizimki Cinali. Abinin yaptığı ortam, çektiği çalışmalar gerçekten ben de severek izliyorum. Evet. Yani artık seninki normal insan modellemesi. Bizimki Cinali. Yo, 200 estağfurullah. çizgiyle oluyor yani. Estağfurullah. Şimdi tam biraz da imkan meselesi. Siz için burada yani Yol yok. burada su yok. su yok. Şimdi kuyuda su bitse ne yapabilirsin yani? Yani ona göre ekip biçiyorsun ağacın şey bile. Aynen. Suyu göz önünde bulundurarak yapıyorsun. Yani bizimki yani imkan diyeyim yani. Şimdi bizim olduğumuz ortamda ki elinde olan şeyle ona göre değerlendirme yapıyorsun. Aynen. Bizim sondajımız var bahçemizde. Su sorunumuz yok. Elektriğim var, şeyim var yani. Onun için şey yapıyoruz. Ben serayı gördüm, o videolar belki gördüm. O serayı biz komşu bir tane, o da bizim buralı sazları sağ olsun. Yaşça benden büyük, 20 yaş kadar. Benden büyük ama çok değerli bir abimiz. Onunla birlikte işte o da bahçe meraklısı benim gibi. O serayı, o gördüğüm bahçede, o kameller gördüğüm her şey yani o bahçede. Her şeyi bizim kendi emeğimiz. Kendiniz Ha yapın. çok mu biliyorsun? Hayır hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bir şeyi deneyimleyerek şey yaparak, bozarak yaparak en güzel neticeye varabiliyoruz yani. Aynen abi. Şimdi Evet.
en güzel şey eksiğiyle de olsa kendi yaptığımdır abi. Tabii Benim öyle. felsefem o yani. Yani şimdi şurada seni Yakup gördük yani gerçekten şurada bir usta getirmek bile bu kırsalda yani zor usta bulmak. Şu mesela bak pencere bak videodan dile getirdim kaç kere usta bekledim. Bir ay bekledim. Diğer adam ölçü aldı herhalde değil mi? Bir şey yaptı Ölçü getirmedi. aldı, getirmedi. Kızdığım noktada bu insanlara ya yapamıyorsam bir şey şöyle yapamam de edemem de. Bekliyorsun gelmiyor. Ahşaptan yapacağı. Biraz da işte böyle ustalar insanı usta yapıyor. Ha. Anlatabildim mi? Doğru abi. Adama paranla iş yaptıramıyorsun. Bu sefer ne olur? Kendin usta oluyorsun. Doğru. Abi şimdi ben burada açık konuşmak gerekirse buradan öncesinde bir çivi çaktın mı, bir tuğla döşedin mi de hiçbir şey yapmadım ama burada ne yapıyorum? Bakıyorum takipçilerimizin dediğiyle veya da internetten şöyleymiş diye kara zorlama. Harcı bir oran yaptıydık. Şimdi desen unuttum. Eski videolara bakıp anca hatırlarım. Evet. Yani bir şekilde yapıyorsun, deneyimleyerek geliştiriyorsun günden güne. Şimdi takipçiler şöyle. Şimdi biz takipçiler olarak mesela seyredirken canı tez yani. Hemen şöyle yapsaydık böyle yapsaydık tamam. Şey yapıyoruz da burada senin herkes kendi imkanına kendi şeyine göre değerlendiriyor. Burada tabii şeyi birebir yaşanmadan İşte zorlukları şu suyu bile içmek için elinde getireceksin. Evet abi. Kuyudaki su içilebilir. Çünkü oraya herhangi bir zararlı girmez. Temiz zaten toprak süzer. Temizdir o su. kullanıyordu da. Kullanılır. Yani eskiden içtikleri Evet. için içiyor. Kullanılır yani şu dağda çıkan tertemiz su. İşte şahsen ben Evet. tüketmiyorum yani. Gelen eş dostu da tüketmiyorum da babaya ne desem de Evet. ikna edemediğimiz için o devam ediyor yani. Tüketiyor. Ya olur. Olmayacak bir şey yok işte. Emek işte dediğim gibi emek yani. Ama bayağı şimdi bakıyorum şuraya. Sen buraya kaç yıl oldu? 1,5 yıl oldu mu? 1,5 yıl abi. Oldu değil mi? İkinci yıldayız. İkinci yıla gerek. İkinci dönem. Yani ilk videonda baktığın zaman şurada ne vardı? hiçbir şey yoktu. Bir sırık burada, bir sırık burada üstüne bir tane çatmış. Bir meşe yaprakları birkaç daldı değil mi? İşte O kornak gibi bir şeydi. babam onu o hale yapacaktı. O niyetindeki kafasındaki benim yapacağım. Şuraya yapmak istediğim kazdınız, oydu. genişlettiniz. Bir gün bir geldim, baktım gösteriyorsun bize de. Örmüş, çamurla sıvanmış. Aynen şuradaki tabandaki temeli. Büyük usta yıkılamadı. kafaya koydu, yapacak. Sen de artık ona uymak zorunda kaldın, evet. Ama yine hiç çoktan nedir yani hiç çoktan demek burada bir en azından bir yani karlı günlerde geldiniz, güzel çekimler yaptınız burada. Kar yağarken burada, akşamda. Abi şu Yani sıcakta şimdi dışarıdan geldim. sen yağmurdan, çamurdan, kardan koruyacak, bir sobanı tutturacak bir mekan burada bir alan var mı yeter. Gönül ister tabii daha iyi olsam olur, o da olur yani. Şimdi sıcağın bağrında geldik. Evet Bunu bak şu an ne güzel serinceden. oturuyoruz. Bunu yani normalde yukarı saç değil mi? Saç. Yani sıcak olması gerekir. Altına şey koydum. O Köpük mü? köpük değil de şu zift döşeli. Su geçmesin diye. O daha çok ısı veriyor. Çingodan sıcağı çektiği zaman o da ısınıyor ya. Evet, O da aşırı sıcak veriyor ama şu an öyle bir sıcaklık vermiyor. Tahtanın da çok faydası var. Ondan önce şu duvardan taş duvar olması İşte. bu serinlik. Ondan Kışın sıcak, yazın serin bu. Köy evlerinde hep eskiden taş duvardır, kalın. Güzel yani. Bazen burası soğuk durmaz. Kışın hemen az bir şey soba yapsam hemen anında ısınır. O artısı var yani. O Duvarların kalınlığından şeyinden. Burada çok aktivite anlamında çok kalabalık geldi mi de kışın sıkıntı oluyor. Öyle bir sıkıntımız var ama onun harici yani Ya buraya 5-6 kişi buraya oturduğumuzu biliyorum ben. Böyle seyrediyoruz yani o kadar yani seyredirken sanki böyle bir alan daha o kadar daha kişi sıkacak gibi. Dediğim gibi yani gönlünün sığdığı yere her şey sığar hesabı güzel. Masanda her şeyde tam bu yastıklar olsun tam bir şark köşesi Dekoratif. güzel. güzel oldu ya eş dostu usta da. Büyük ustayı da görseydik de iyi olurdu ama büyük ustaya da ulaşamadık. Kim bilir nerede büyük usta. Aynen abi. hangi dağlarda yol yapıyor büyük usta. Abi o sabah gelmiş olabilir. Şöyle ağaçları diktim dikeli 2 güne bir geliyor. Sulama için. Kendisi periyot oluşturdu. Sabah 4.30-5 gibi kalkıyor. Evet. Sabah namazından önce. Serinlikte geliyor. Evet. Suluyor. Ondan sonra şurada aşağıda bir ocak başısı var. Orada ateşini yakıyor. İçeriye girmiyor. Burayı ocak başını kullanmıyor. Dışarıda O kapalı mekan pek sevmiyor anladım. aynen abi. Açık alanda Patates bir takılıyor. şeyler melemen tarzı bir şeyler pişiriyormuş. Ondan sonra suladıktan sonra da gidiyor. Evet. Evet, kelebek geldi. Güzel. Gelsin o da ziyaretler. Geldi gitti. Her gün yukarı şeye gittik. O su gözünün üstünde çeşme var ya. Düzlüğün alanı mı diyorlar ne?
Yani Sarot'un üstünde var ya. Suyun çıktığı gözün Su üstünde, şu gözün üstünde bir düzlük var, çeşme var, yukarıdan böyle akayan geliyor, aşağı bir şey var. Hani. Aygır'ın Aygır değil demişim ya, değil ya. Sarot'ta var ya su. han suyu. mı var? Han mı var? Yukarı düzlükte han mı var mı orada? Han mı var? Suyun gözü mü diyorlar? Han mı var değil ya. Değil, suyun gözü mü diyorlar? Yukarı düzlükte çeşme. Grup sularının şeyi ya. Onun neydi ismi? Aynı tamam. Hatırladım bizim abi. Grup suyu Oraya bir gittik. Oraya biraz işte bir 5-6 arkadaş kara gideriz diye gittik. Gezdik gittik yaptık işte. Bir kekik falan yolduk. Onun çekimleri videosunu yaptım hatta. Çeşmenin başına bir vardık. Orada kelebek gelince şimdi hala geziyor. Böyle minik rengarenk kelebekler. Ya o kadar bir güzel görüntü videolar çekti zaten. Böyle diziyle uçuşuyorlar. Da günlük herhalde yeni çıkmışlar. Minik minik rengarenk. Bu da baksana Ya abi. bu da bize işte o da bizi ziyarete girmiş. Gelip gelip gidiyor. İçeri keşif yapıyor. Evet. Arka tarafta grup var. İşte böyle. Allah'ım. Şimdi yorumlarda da bazı arkadaşlar diyor ya keşke doğallığı bozmasana. Hani kepçeyle buraya yaptın ya. Şimdi millet böyle hani yeşilliği bozdu gibi geliyor da. Tabii şimdi görüntüler biraz bozuldu ama burayı sen düzeltti. Bunu Yavaş birkaç ay yavaş. sonra önümüzdeki bahar çok güzel buraya bir güzel düz bir alan. İşte. Çok güzel verimli bir alan olacak burası. Sen düzenlemesi Buraya yaparsın. sen olaya da vakıfsın. Buraya kıraç anlamında yani sulamayla yapılacak bir şey yok yani. Su Yok. bizi kurtarmaz abi. Toprakta, toprakta say toprak. İşte. Buranın çok su isteyen bir toprak. Buraya ne gibi bir şey yapabiliriz, ne gibi bir şey ekebiliriz? Ağaçları yavaş yavaş bunları tutturdun muydu? Sonraki sene bir 3 ağaç daha ekeyim diyor. Sen bunları Ağacı tabii üzerinden bir yere attıktan sonra bunlar kolay kolay zaten sulamazsan da baharda sen diplerini çapalayacaksın. Etrafına kışın çapalayacaksın biraz yani su tutsun böyle şey yapsın. Yağmur suları beslensin, güçlensin. Baharda çapalaması yaptığın zaman bir yerin üzerine atlattın ondan kolay kolay daha kurumaz yani. Yani görüyorsun işte üzüm bile kaç yıllık üzüm kurumuş. Bakımsızlıktan dibinde kök sağlam. İşte yine Yüzeyde ne olur? Hayvanlar yiyor onu, kışın dondan üşüyor. Ama o baharda bir çapalansa, bir bakım yapılsa üzümü bile alınır o şeylerin. Bakım ister yani. Eskiden burada su mu vardı yani? Hangi birinde su vardı? Kaç yerde su vardı? genel anlamda Susuz tellemek yapıyorlar. lazım. Evet. Tellemek lazım. İşte sen bunu genelde burada tabii yapmak için tabii bu bölgede hayvancılıkla uğraşan arkadaşlar var. çok var. Buralar mera gibi olmuş artık. Her taraf açık alan. Onlardan korumak için önce bir etraf düzenlemesi yapılması lazım. Telleme yapılması Evet. lazım. Ağaçları bir kurtaralım da Ha, sonrası. olur. Zaten buraya artık ilk önce sen dediğin gibi böyle ağaç. Fazla böyle işte çilek gördün yani yaptın. Çok Yani- su isteyen bir şey yapmamak lazım. Ya su isteyen bir şey yapmaman lazım. Hep bir de dikim şeyler şey yapman lazım. Böyle yani kışın üşümeyen bir şeyse sonbahara dikmen lazım. Veya çok erken bahara dikmen lazım. Yani biraz Kendini kurtarması kökü lazım. yağmur sularından şeylerin yazın sıcağını görmeden kendini biraz toprağa adapte etmesi lazım. Yani. Anladım. Bu sıcakta sen ne dikersen dik yani sabah su ver akşama kurur. Yakıcı bir güneş. Aynen abi. Berbat. Onun için yani suyun yetmez. Yani bu havalarda dikeceğin şeyden çok randıman bekleme yani. Aynen. Çünkü su olan en fazla yok. O yok. Çıkmadı abi. Çiçekler bile kalkmamış. Ama ağaçlar güzel. O ağaçlar dediğim gibi yani artık evindeki imkanlarla azar azar sular diplerini yine şey yapabilirsin. Böyle ağaç yaprakları böyle ot kurusuyla sulatan su üzerine kapatırsan uzun süre böyle şey yapabilir. Böyle plastik şişeleri delip dibine gömersen onun nemi bile çok fark ettir onu. Ya olur. Güzel abi. Kaktüs çok güzel yeni sevmiş. Aynen abi. Küçük bir şey getirmiyor değil mi? Aynen abi. Çok sıcağı seven, suyu istemeyen bir bitki yani. Kalkacak inşallah. O biraz daha büyüyecek. Kökü az. Toprağı az olduğu için onun da biraz etkisi olabilir. Ondan aynı öyle bende büyük yapraklı vardı. Bahçeye diktim ben. Yani zaman zaman da suluyorum ben yazın. Yani su vermesen de olur ama ne kadar da yani bu şey bitkisi de olsa yani ne diyor çöl bitkisi Afgan su istemeyen diyor ama şeyi sudur yani. Aynen öyle. Suyla beslenen bir şey yaşayalım. Ne yapalım sen Şöyle bir yoğurt getirmiştir ama bakalım. yayladan yoğurt Termosa da koymuştuk. Isınmadıysa bunu bir kaşık koyalım. Dışarısı sıcak. Termosa normalde çay konur ama biz yoğurt koyduk ama. Allah. Şimdi burada aşırı sıcaklar var.
Sıcaklardan korunmak için ne yapacağız? Ancak böyle bir şey düşündük yani. Sağ olsun. Bu Dikiltaş yaylası mı, Sarot yaylası mı? Bu Dikiltaş yaylasın abi. Dikiltaş yaylası. Sizin yayla Bizim Dikiltaş hanım, bizim hanım Dikiltaşlı abi. Evet. Biz bayram ziyaretine geldik. Tabi bilmeyen arkadaşlar. İşte İstanbul'da ikamet ediyoruz. Burada yazın yaylacılar. Bizim annemiz, kayınbirader hayvancılıkla uğraşıyorlar. Sen bilirsin tabii. Takipçilerimiz bilmez. Eskiden çocukluğumuzda Yakuplu köylerde, yani bizim çocukluğumuzda şöyle, bizde vardı 20 tane 30 tane daha var. 3-4 tane inek. Yani bu en az sayı, her evde olan bir şey bu. Çok nadir olan yerde belki bir inek vardır, bir eşek vardır. En nadir olan yani. İşte. Ben 4. sınıfta sabahçı öğlenci gittiğimizi biliyorum bu köyde. İkiye, ben Tahsin Hoca'da okudum, ikiye bölündük. 4. sınıfın yarı döneminde Osman Aynen. Gülaçlar geldi Sorkun'dan. Aynı hocayla okumuşuz abi. Tahsin Hoca benim de öğretmenim. Okudunuz mu? Şöyle sopaya değil mi? Tahsin Hoca çok değerli Yapar. hoca. Kızdı mı? Ya Çok disiplinli hoca. eskinin Evet. enstitü öğretmenleri yani Çok disiplinli, çok iyi hoca. Allah razı olsun. Allah Şimdiki eğitimle- uzun ömürler versin her iki Amin, hocamıza da, amin. Osman hocamıza da. şimdiki eğitimle o zamanki eğitimi kıyaslayınca yani el işi diye bir dersimiz vardı abi. Biz orada yani günlük hayatta kullanabileceğin bölgeye uygun eğitimler alırdın yani. Mesela şey vardı bizde en güzeli. Okul bahçesinde bir alanı Hem konuşalım diye biraz yoğurt tam şey olmadı, biraz ekşi ama tabii Yo, yo, güzel yoğurt abi. olmak için. ekip dikikliydik. Mesela onun günlük sulamasını yapıyorduk falan filan. Evet. Şimdi o tarz Uygulamalı. eğitimler yok abi, uygulamalı şeyler. Doğru. Yani gerçekten güzel. Ya yani. şu o zaman tabii öğrenci sayısı fazlaydı. Etkinlikler yapılıyordu dediğin gibi. Sadece okulda değil, okulun dışında da etkinlikler, şeyler olsun. Köyün başına aşağı bayramlarda yürüyüşler, piyesler, okul bahçesinde. Yani şöyle, yani demin bahsediyorum, yapalım yarım biz. kaldı. Evet. 4. sınıfın 2. döneminde bizim o ortada yağlı kokusu derler. Hani yağlı yaparlardı ya okulda. Oraya mesela depo olarak Okulda da mı kullan- yaparlardı? Tabii okulda yaparlardı. Allah Allah. Belirli bir dönemler yapılırdı o şeyde. O 4 ile 5'in ortasında o alan var. Oraya boşalttılar. Oraya sınıfa çevirdiler. Hem sabah hem öğlenci. Bir de ikinci bir sınıf açtılar. Yani bizi 4 ile 5 şeyin böldüler. Mesela 4'ün ortasına Sorkun'dan Osman Gülaçlar geldi. Biz ona geçtik. Tahsin Hoca devam etti. 60-70 de öğrencisi vardı. Yarıya bölündü. Çok fazla diye. Yani bizim şeyimizde erkeklerden mesela askere giden çok var. O zamanlar şunu söylüyorum yani. Bir sınıfta dolu öğrenci. Hayvancılıktan diyoruz. Hayvancılıktan bahsediyor ki herhalde yani en az bir inek, bir eşek. Yani biz öyle bir hayvancılık yapmazdık mesela. Biz 20 tane, 30 tane keçi vardı. İnek desem öyle. Yapmazdı dediğiniz o kadardı. Yapanların kını düşün. Yapanlar köyde kaç tane? Mesela koyun, davar, çoban, ayrı ayrı inek çobanı, şey çobanı. Zaten çok sürüsü olanlar, koyun sürüsü desen 4-5 tane köyde en az. Davar desem öyle. Çok aşırı hayvancılık vardı. O zamanlar her şey değerli. Şu gördüğün dağlardan yani hep ekilip biçilen, otu işlenen, şimdi düz işlediğin yerler ne oldu? Hep mer oldu şu an. Merhaba da gerisi geçti. Yok, Yok, hiçbir şey yok. baba işte oralarla uğraşır. Yol yapıyor. Abi buralarda dediğiniz işte o genç nüfus okula gidiyor. Onlarca çocuk. Hepsi bu tarlalarda ekiyormuş, dikiyormuş. Annesi babası onlara yardım ediyorlarmış yani. Aynen öyle. Şimdi bizim çıktığımız yer vardı ya. Ana yoldan arabayı bıraktıktan sonra çıktığımız yerin bizim yürüdüğümüzün yan tarafında iki tarlanın arasında eski yol var. Taştan tamamen. Oralarıyla kaldırılıp orası kendi yol haline getirebiliyor ama arasında ağaçlar çıktığı için kullanılmaz halde. Ciddi emek varmış yani. Şu dağları, taşları, yollar yapmışlar. Evet. Hadi bura yine merkez. Şu karşı işte abi sizin evlerin karşısı. Evet. Erenler zirvesi var ya, o zirvenin olduğu yerler. İşte Sivri'nin üstü. uçurumlu Oralar. bölgeler, işte Abi adamlar işlemiş ya. Biz yürüyerek hışıl hışıl çıktığımız dağlarda çalışmışlar yani. İşte hep işte hayvanlarla, merkeplerle dediği gibi işte
o zamanlar ne yaptı? Bizim köyde böyle çok eski demek ki nadirdir yani atla, eşekle işte sürüm yani çiftçilik yapılan. Genelde atla şeyler şimdi o dağlarda işte Şimdi taşımacılığı da ona göre yapıyorlar işte. Düşünün. eskinin adamında ne kolesterol varmış ne tansiyon. Varmış. Abi adamlar yani kaba tabirle bir öküzü oturur yerlermiş ama abi yakıyormuş ki o adama ne işlesin yani. Çalışıyor biz yani Yani deve yiyese abi 10 develik de çalışıyormuş yani bu şimdi insanlar. şehirde insan şey yapıyor, şehirde yaşıyorsun. Adam 8'de uyanıyor, uykumu alamadım. Ama burada adam 8'de günün sıcaklığı çöktü, işi bitirdi mesela. Adam sabahın 4'ünde işe başlar. Aynen öyle abi. Uykuyu alıyorsun. Serinler. Yani ben de yaşadım. Yüzeysel yaşadık yani. Köyde varken bizim teyzemgilin Kozu dediğimiz bir yer var. Evet. Oraya göçerlerdi. Onların hakkında yaşadık. Elektrik yoktu. Şimdi elektrik olmayınca ne yapıyorum? Akşam 7'de 8'de mesela yaz günü için söyleyeyim. 8'de gün kararıyor. Ondan sonra 9-10 löküsle yemeğini yiyorsun. İşte bir iki ortalık topla bilmem ne. En fazla 9. 9.30 dedi miydi? Hadi en geç 10. 10'da yatıyorsun abi. 10'da yatan adam tabii ki 4'te kalkar. Kaç saat uykusunu almış oluyor. Bir de oksijen işte dediğin gibi şehirlere göre farklı. Orada aldığın uyku kalitesiyle buradaki uyku kalitesi çok farklı. Öyle olunca ne yapıyor? Adam sabahtan erkenden güne ışımadan geliyor O, daha. onda kalkması mecbur artık. O yani uykusu aldığından değil de. Şimdi erken saatte burada sıcak çöktüğüm iş yapılmaz. Benim çocukluğumda bizim Ağırdaş'ta şimdi o yeni şey yaptılar ya. Körkuyu derlerdi. Biliyor musun mevki günü? Yani yeni bir ahır yaptılar. Kiralamışlar devletten. Hemen yakın sınırında orada bizim tarla vardı. Abi. Biz oraya çocukluğumda babam oraya atla sürdü birkaç sefer buğday ekti. Çok verim alamadı. Otunu işledik biz oraya şey yapardık yani hayvanla yedirmek için. Evden çıkardık böyle biz yani uykudan zor uyandırırlardı bize. Yani tabii biz işte o zaten okul bitireceğim yaşlarda veya bitirdiğim şeyler işte yaklaşık 10 yaşında. Tam o hamamlık dediğimiz bölgeye çıkarken sabah ezanı orada okunurdu her zaman. Karanlık. Daha yukarı düzlüğe vardığı zaman gün böyle aydınlanmaya başlardı. Güneş doğmadan orada güneş doğarken işi yarılıyorduk yani düşün. İşte. Ot işliyorsun. Ota ben de giderdim. İşte erken gitmesi sebebi o yani. Sıcak çökmeden, sıcakta çalışılmıyor. Ota Bir yandan yapıyorsun, bir yandan yıkıp geliyorsun, gidiyorsun. Ota giderdik annemle beraber. Senin dediğin gibi. Köyde işler bitmez. Eski tabii şimdi yok, hayvancılık yok, iş yok, genç yok, nüfus yok. Burası aşırı göç aldı biliyorsun. Şimdi kırsal bölge. Yani biz de işte gittik, gurbette tutunduk. Doyduğun yer değil, doğduğun yerde doyduğun yer demişler. Aynen abi. Yani Ya kimse istemez abi. Şimdi şu memlekette şimdi çoluğumuz çocuğumuz sağlasa. büyüdü, evlendirdik, torun sahibi olduk. 3 çocuk var benden, ellerini öperler. 2 tane torunum var. Şimdi gönül istese bile artık biz şeyden sonra gelemiyorsun. Torunlar. Yani şimdi biz çocuklarımız orada büyüdüğü için buraya bile yani gelseler bile kendi istekleri zor şey yapmıyorlar şimdi. İşte. Köy yaşantısını çocuk bilmeyen insan biraz zor. O artık yani gönülden gelecek biraz. Evet. Yani şehir hayatının tabii illaki güzellikleri var. Köy hayatının da güzellikleri var. Yani köy hayatında zorlukları da var. Yani şimdi özüne baktığımızda dışarıdan bazı şeyler güzel görünüyor. Aynen. Şimdi senin videolar seyrediyor herkes mesela işte şu yaşlarda ne kadar güzel bir yaşandı. Şehirde yaşayanlar çok istiyor. Herkes gönülden istiyor ama onu yani faaliyet geçirmek, şeyler değil yani. İstiyor ama yaşamak. Bazı şeyler onu engelliyor. İnsana eli kolu bağlanıyor bir yerde. Aynı şey için de geçerli abi, şehir içinde. Şimdi mesela var arkadaş çevrelerinden özellikle şehire gitmek için mesela bizim o lise sonrası süreçlerde son safhalarında şehre gideceğim. Şehir cazip geliyordu. Ama kimisi başardı işte. Evet. Tempoyu tutturdular.
oraya alıştılar. Ama kimisi de başaramadı, geldi. Aynen, O, aynen. her şey göründüğü gibi değil abi. Zorlukları da var, öylelikleri de var yani. Güzellikleri de var. Doğrudur öyledir. İşte erken gidenler bir şekilde adapte oluyor. Geç giden insan dediğin gibi biraz burada kendine yani şey yapanlar. Mesela bizim kayın gitti mesela fabrikada çalışıyor. Güzel de işte güzeldi. Hatta bak çalışan birkaç kişi aynı fabrikada mikropta hala devam eden de var. Ya şimdi adam buraya alışmış. Gitti mesela gerisin geldi. Ben köyümde de hayvancılık yapsam dedi. Orada dedi aynı dedi. Karın tokla çalışacağım burada da ama şimdi şöyle gerçekten yani insanlar şehirde yaşayan sıkarsan bir şeyler yaparsın. Çalışarak yani çok bir şey yol kat edemezsin. Sıkarak yani. Yoksa hani şu zamanda zaten şehirde yaşamak görüyorsun birkaç yıldan her şey artık Uçtu abi, her şey uçtu. Bozkur'da bile, öyle. bizim bu kırsalda bile uçtu. Değilse Doğru şehirde yani. evde bir iki kişi çalışacak ki ev dönecek yani. Değilse zor. Şimdi bakıyorsun hani köylerde diyoruz yaşam olay diyoruz da artık üretirsen köylerde yaşam. Şu an yani Bozkır'ın bizim bölgenin de bir şehirden de bir farkı yok yani artık büyük şehirlerden farkı yok. Merkez Her şey hazır. Merkez öyle. Üretim yok her şey hazır yani. Ha orada ha belki burada bir kiram belki nispeten biraz elektrik suyun biraz daha düşük gelebilir. Diğer yanda belki bazı zebzeler şeyler belki bazı şeyler daha pahalı şehirden burada. Burcu ablayı yorumlardan biliyorsundur abi. Kuşadası tarafından. Ona da selam olsun. Onu ben çok da şey yapıyorum görüyorum. Hem diğer arkadaşlar da hep yorum yapıyor. Bu konuyla ilgili yorum yazmıştı abi. Lafımı vallahi kesiyor. Kusura bakma. Evet. Şey diyor. Ana diyor bunlar da diyor bizim gibi diyor bir ara ayran getirdik. Bizim gibi diyor ayran marketten almışlar ayran diyordu bizim gibi yorum yazmış. O hesap şimdi yok bizde mesela hayvancılık. Diğer ki Hüseyingil, Hasangil onlar da var Seyit Aligil'de ama bizde olmayınca tabii biz de aynı şekilde tüketiyoruz. Şimdi Sünnetleseydik. şimdi laf yerine geldi. Öyle marketten almış dedim. Yine 3 gün önce yaylalar gezmeye gittik arkadaşlarla. Serhat Yaylası'ndan geçerken ablamızın biri havluda inekleri serdi 2 tane. Halil dedi ki bizim Deyzoğlu var dedi burada Mümin Kış dedi. Bunlar dedi o mu ki acaba dedi biz dedi süt alsak dedi. Neyse geçtik dönmedik. Dedi olmazsa bizim yaylaya bakarız. Dikizdaş Yaylası'na bakarız dedik. Yani biliyorsun burada Ali abi var. Yani büyükbaş yapan şey olarak yani yapıyor adam. Dedi onu da buluruz. Çünkü adam yapıyor sayısı var yani 3-5 neyse malı var adam vardır onda. Gittik yok. Karşısında Abdullah dayı var ona gittik yok. Birkaç kişiye sorduk yok. Ya senin dedi annen de yok mu dedim. Ya onun dedim bir tane ineği var. Bir tane daha var. 2 tane ineği var. Birisi yeni buzaladı. Zaten yok. Yiyeceği kadar. Şu çocuğuna kendine işte biraz geldikleri zaman biraz onlara şey yapıyor. Diyeceğim yani koca yaylada yani biz süt bulamadık yani. Yok. Maalesef öyle. Günden güne Artık hazıra yönelmek mecbur abi. Hayvancılık yok. Bitti yani. işte aynen öyle abi. Yani teşvikleriyle şeyleriyle Evet. bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama olmuyor yani. Yerini bulmuyor diyelim artık. Ya kolay değil abi. Şimdi hayvancılıkta çok emek istiyor. Ya şey yapıyor. Tek başına olacak bir şey değil gerçekten. Şimdi ben görüyorum Abi işte kesene bu adam. bereket. Afiyet olsun abi. Şey var daha duş yaparsak. Valla ben kesildim ama sen Biraz dinlenelim o zaman. Yani zor yani. Her şey dışarıdan görüldüğü gibi değil Yakup'um yani. Zor. Her şey yemek isteyen bir şey. Bazı şeyler yani uzaktan davulun sesi hoş gelir derler ya. Aynen. Atasözü doğru bir söz yani. İçine girmeden şey yapmadan yani kolay gibi gözükür ama zordur yani. aynen öyle. Ha. Yani insan yapar artık o alışkanlık haline gelmiştir. O tempoyu tutturmuştur adama zor gelmez. Çünkü artık o şey yapmıştır. Rutine binmiş. Evet, bilmiş, düzenini tutturmuştur zor değil ama her işin kendine göre bir zorluğu var. Bilmeyen adama zaten her şey zor yani. Şey yapalım abi gölge çöktü. Evet. Biraz dışarıda da Tamam. şeylerimizi sulayalım. Ondan Evet. sonra Bakalım senin fidanlara. bahçelerimizi, fidanlarımızı sulayalım. Evet. Gelmişken. Birkaç tane çiçek getir onlara dikelim Tamam, bakalım bir. Tamam abi inşallah. Hadi. Geliş tutuyorum. Başlatayım mı? Evet, kapı nereden açıldı? Tamam. Abi orada telde
Ek olması lazım. Su da buz gibi abi. Vallahi. Niye sıcak su içtik soğuk su buradan ya? İşte Doğal su hakikaten buz gibi. buz gibi de. Soğanlar su. Ha? Soğanları. Abi hepsini şöyle sıradan geçelim ya. Patates mi ektin buraya? Ha patateslerden, kalan patateslerden ekledik de. Boy atmamış abi. Abi baksana bayırdakiler yaşamaya çalışıyor çilekler. Şu çukurlarda olsaydı onlar daha güzel atılırdı artık. Sonbaharda onlar sen güzel bir naylonlama sistemi yap. Şuraya çıkartırlarsa onlar kökleşmiş olur abi. Onların kollarıyla gider diye düşünüyorum ama. Ben de çilek çok öyle kış mevsimi olsa şimdi yazın tek randıman alamazsın bu dikersen. Baharda basın. Ya şöyle 2 metre naylon alacaksın hapsi ya. Baş naylonu. Bir hafif bir çiçek yapacaksın tamam mı? Göm naylonu ortadan del. İşte bu kadar su ihtiyacı da olmaz daha güzel şey olur. Kök. İşte demli olur. Bu şekilde bir yol izleseymişiz. Sen buraya bayağı çilek diktin yani. 100 tane. Bu alan komple çilek vardı abi. Abi bunları sen bu mevsimde böyle yaz gününde her gün sulaman lazım. Sulayacağız da her gün sulasak. İşte o imkan da yok. Yani şundan dolayı her gün sulaman lazım. Yok. Şu toprağın yapısına göre yani. Şu güneş yakıyor. Buranın biliyorsun. Çok aşırı belki sıcaklar burada olmuyor ama yakıcı güneş. Yedi mi toprak bir anda yüzeyi kupkuru yapıyor, betonlaştırıyor. İşte. Yoksa gecede burası çok serin. Güneşten hiç korunması lazım şeyin yüzeyi. Nasıl? Şeyleri. Bunlar da toprağıyla geçeyim abi. Arabanın çalışacaklar. Bayılmışlar da. Yok hiç şey olmaz, sıkıntı yok. Bunlar. Su yerini canlan. Şu hazır topraklı ya bunlar. Patatesleri aşağı değil de. Şu kenarına diksek daha iyi. Tamam. Çukurlar zaten bunların güzel olmaz. Çünkü bu çiçek açtığı zaman döktüğü zaman önümüzdeki kendinden Aynen. şey yapar, gelişir yani. Doğal bir şekilde.
Usta malzemesine sahip çıkıyor. Büyük usta bırakmıyor malzemeyi burada. Aynen abi hiç bırakmaz. Büyük usta çalışıyor abi. Çok kişi tane. Aşağı gidiyor. Olma da var. Islar alta su geçmiyor işte. Çok sıkı. Abi eline sağlık. Yani şurada bizim de bir yerimiz var. Bir kök çilek, çiçek tutturabilirsek İnşallah abi. hem mutlu bize değil. İnşallah. Yakıyorum yani. Yani Zamanımız sudan kurumazsa zamanımız kısıtlı. İmkanlarımız olsa geniş zamanımız olsa da böyle şeyler yaparız burada ama işte burada imkan dahilinde yapılıyor bazı şeyler. aynen abi. Yukarıya Yapmak mesele değil, onu yaşatmak bir de burada bakmak. aynen. Su tankeri mankeri de şey yaptıydım. Daha kuyudan su çektirecektim ama Gördün değil mi? hepsi hayal oldu yani. Suyun seviyesinden dolayı. Sen onu var mı şu an içinde su? Yok su tutmuyorum. Çürümesin diye. Ha. Plastik bir şey olmaz, plastik mi? Plastik. Bir şey olmaz. Da kışta ona suyu doldur, gerektirmezsin öyle. Ama kışın don bizim burada yarar ya. Yani şöyle, baharda kuyunun suyu fazla oluyor ya. Don oraya geçtikten sonra. Yani kuyu sular doldu. Bittikten sonra Hı. en azından böyle atıl kullanmak için bazı şeyleri ihtiyacını görüyor. Yani su koysan ne olur ona. Böyle düşünüyor da bilmiyorum. Sen bilirsin. Yo yo doğru abi haklısın. İşte ona Çünkü senin bu su, elektrik güneş enerjili bir şey lazım. biz bir ay sonra belki Yok abi bir ay kalmayacak gibi mi görünüyor? gitmez yani değil mi? İşte, Böyle havalar bir ay çünkü sonra. bu kış biliyorsun Görüntü onu yağış gösteriyor. olmadı. Bu sene daha hızlı geçti yani. Ulan toprağını dökelim şöyle. Eline sağlık abi. Ucuyla toplayalım. Şu kırılmış bir tane. Belki artık şöyle böyle. Aşağıyı da sulayalım. Evet. Eline sağlık. Şimdi bunlar güneşten bayıldığı için yarın sabah canlı bir şekilde uyanır bunlar. Tabii fazla susuz kalmaması lazım. Şu böğürtlen mi? Böğürtlendi tutmadı abi. Yani daldan kopuk bu yan bir dalmış. Kurtarabilir miyiz acaba dedim olmadı suyunu. Şimdi Yakup'cığım bu toprak biraz işlenmesi lazım. Bura taşlı biraz sert toprak. Çaplanıp biraz daha gübreler mümkün mü? Hayvan gübresi yakınlara getirme imkanı varsa. İşte eşekle En azından- getirmemiz lazım. He? Eşekle bir aksiyon Yok, yapılabilir gereken senin. şöyle, ne bileyim tabii eliniz boş gelmiyorsun zaten buraya gelirken de. Bir poşet bile getirsen elinde her gelişinde 2-3 tane burada diktiğin şeyin dibine koysan faydadır yani. Anladım. En azından şu diktikleri yaşatma açısından gübre toprağı bir nevi daha bir şey yapar, yumuşatır, besler. Aynen abi. Olur tabii istediğin gibi her şey imkan dahilinde. Jeneratörü getirdik adam gitmeden bir denedik. Jeneratör 5 dakika bir çalıştı. Sigorta attırıyor. Kaldırmıyor bu jeneratör dedi. Yani aynı problem. 5 dakika çalıştı, suyu veriyor ondan sonra kapatıyor kendini. Meğerse adam 150 metre kazarım diye 68 metre, 65 metre kuyu kazmış altında. Yani 5 dakika içinde kuyudaki suyu alıyor, su bitiyor, kapatıyor. Baktım abi ilk zamanlar hiçbir şekilde bahçeyi yapamıyorum. Çiçeklerim çıkmış bana. Ha? Güzel olmuş. Neyse artık yapılmış olan olmuş yapamadık. Bunu biz nasıl yaparız? Onu genellikle dışarıdan toplamak lazım abi. Evde armut yersen Adamlara bak daha bu. İşte ne güzel böyle küçük fidanları görsel yapıyorlar. anlamıyor.
Yok aldanıyorsun diyor. Güzel bir şey aslında. Ne aldığını biliyorsun da. Ama şu 2 tane meyve bu ağacın büyümesini engelliyor. Aslında koparmak lazım da. Ağaçta bu zamana durmuş. Biraz daha dursun. Yiyin öyle. Şu ağaç gelişmesi lazım yani. Doğru. Ağaç gelişmesi lazım. Yani kuyuda arkadaşlar Yakup kardeşimiz gezginin rotası dağı genelde evinde videoları gezginin rotası. Serdar Bey'i çek. Haydi abi Türkiye nerede? Beraber çek bunları. Ne bileyim ortama uygun bir şey söyle. Yani o trenin başında Ama burada değil, patlatmaması lazım. Sahneye çıkıp patlatması lazım. tren gelir, hoş gelir. Hayır.